Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok şık motif modelini çalışacağız. Sanırım 2 yıl önce 3 renk olanını çalışmıştık ama takipçilerim benden tek renk olarak çalışmamı istediği için ben de sizlere tek renk çalıştığım bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Şöyle hemen arkalı önlü göstermek istiyorum. Ve tabii ki ölçülerini vermek istiyorum. Ölçüler biliyorsunuz ki önemli. Şöyle ölçtüğümde 14 santim arkadaşlar. Kullandığım tığ numarası 2 milimlik tığ kullandım. Ama sizler elinize yatkın bir tığ kullanabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi benim elim biraz gevşek olduğu için küçük tığlar dahi kullansam yaptığım ürünler büyük oluyor. O yüzden sizler elinize uygun bir tığ kullanın. Mesela ben 2 milimlik tığ ile ördüm. Bu şekilde 14 santim oldu. Ama sizlerin eli sıkıysa 3 milimlikle 3 milim tığ ile ördüğünüzde bu şekilde olacaktır. Bunu da hatırlatmak istedim. Hemen kullandığım ipten bahsetmek istiyorum. Spagetti yarn baby cotton ipi kullandım. Şöyle dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık ve çok güzel bir ip. Sizler de temin etmek isterseniz spagettiyarn.com adresinden yapacağınız 400 TL ve üzeri alışverişlerde takipçilerime özel papatya 40 kodu ile 40 TL indirim kazanacaksınız arkadaşlar. Güzel alışverişler dilerim diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Öncelikle sihirli halkayla başlayacağım ama sizler sihirli halkayla devam etmek istemezseniz 5 zincirle başlayabilirsiniz. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Halkamın içinden tığ geçirip 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladığım halkamın içine batarak ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle birlikte toplamda 16 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Şöyle ortayı da biraz küçültelim. Şöyle sihirli halkamın ipinden çekerek istediğim kadar ortayı küçültebiliyorum. Ben şimdi 16 tane ikili trabzanımı yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Toplamda 16 tane ikili trabzanımı yaptım. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Sihirli halkamın ipini iyice çekerek ortayı kapattım. Daha sonra sihirli halkamın ipine düğüm atıp saklayacağım. Burada 4 tane zincirim var. 1, 2, 3, 4. Tığın başında oluyorum. Hemen yanındaki trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Başta 4 zincir çektik. Şimdi bitene kadar hep bir zincir çekip her bir trabzan tepesine tek tek batarak ikili trabzan yapacağım. Bir zincir, hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan. Bir zincir, hemen yanındaki trabzan tepesine battım. İkili trabzan yapıyorum. Aralarına birer zincir çekerek toplamda 16 tane ikili trabzan yapıp hemen dönüyorum. Toplamda 16 tane trabzanımı bitirdim. Bir zincir çekiyorum ve ilk çektiğim zincirin 1, 2, üçüncüsüne battım. Kaydırmayla kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle hemen sihirli halkamı saklamak istiyorum. İyice sıkıştırdım. Herhangi bir ilmeğe batıp bir düğüm atıyorum. Daha sonra sihirli halkamı saklıyorum. Sihirli halkanız ne kadar güvenirseniz güvenin, yine de bunu yapın arkadaşlar. Sonra üzülmemek için o kadar örüyoruz. Kesinlikle çözülmesini istemeyiz. Muhakkak bu düğümü atın. Evet. Şöyle sihirli halkamızı da sakladığımıza göre devam edebiliriz. Burada bakın 2 tane boşluklara bir tane trabzan tepelerine yapacağım. Bu ilk trabzan tepesi olarak sayıyorum ve hemen yanındaki boşluğa 2 tane ikili trabzan. Bir tane trabzan tepesine
2 tane boşluklara. 1, aynı boşluğa batıyorum. 2. Daha sonra trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 tane boşluğa ikili trabzan. 1 tane trabzan tepesine bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son olarak bir zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Hiç zincir çekmeden hemen ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım, kaydırmayla kapattım. Burada artık köşelerimizi yapmaya başlayacağız. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3. trabzan tepesine tığın başını dolamadan sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle. Evet. 1, 2, 3 zincir çektim. Sayıyorum. 1, 2, 3.'ye battım. Sık iğne ile kapattım. Şimdi 5 zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 3. trabzan tepesine battım. Sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir ve 3. trabzan tepesine battım. Sık iğne ile kapattım. Bir köşemi yapmıştım. 3 zincir kapattım, 5 zincir kapattım, 3 zincir kapattım ve yine köşe yapacağım. Yani 10 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve yine hep bu bölümde 3'er tane, yani 3. trabzana batıyoruz. 1, 2, 3. trabzana battım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir. 3. trabzana batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. trabzana battım. Kapattım. Tekrar 3 zincir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. trabzan tepesine battım. Ve burada yine 10 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3. köşemi de yaptım. 1, 2, 3.'ye battım. Ve şu şekilde kapatıyorum ve şöyle de göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde devam edeceğiz sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şurada 3 tane zincir çekmemiz gerekiyor ve şuraya sabitlememiz gerekiyor ama ben o şekilde yapmayacağım. Tekrar buradan başlamak için bir zincir çekeceğim. Tığın başını doluyorum ve burada ilk başlangıç noktasına şöyle dibine batıyorum ve burada ikili bir trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen bu 10 zincirlik bölümün içine 5 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 zincir veya 3 de çekebiliriz. Tekrar aynı zincirin içine 5 tane daha ikili trabzan. 1, 2, 2, 3, 4 ve son olarak 5. ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra bakın buradaki 3 zincirlik bölüme sık iğne ile kapatıyorum ve ilk köşemizi şu şekilde yapmış olduk. Şimdi burada
tığın başını doluyorum. 5 zincirlik bölüme 6 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 ve 6. Burada yine 3 zincirlik bölüme tığın başını dolamadan batıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Tığın başını doladım. Tekrar 5 zincirlik bölüme geldim. 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 ve 5. 1 2 3 zincir çektim. Tığın başını doladım ve aynı zincirin içine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Hemen önümdeki 3 zincirlik bölüme sık iğne ile sabitledim. Elimle düzelttim. Tığın başını doladım. 5 zincirlik bölüme geldim. 6 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 ve 6. Tığın başını dolamadan 3 zincirlik bölüme battım. Sık iğne ile sabitledim. Tığın başını doluyorum ve yine köşe yapmak için 10 zincirlik bölüme, şu bölümlerde ne yaptıysak diğer taraflarda da aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Ben şu bölümleri de bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, burada sıramın sonuna geldim. Toplamda 6 zincirimi çektim. Ve bakın burada gördüğünüz boşluğun içine batıyorum. Ve sık iğne ile kapatıyorum. Bu sıramı bu şekilde bitirdim. Bu motifi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Çok güzel bluzlar, yelekler olur bu şeklinde de. Evet. Şimdi burada 9 tane zincirim var. 1. Başlangıç zinciri 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimi çektim ve köşeye sık iğne ile sabitliyorum. Burada 1 2 3 zincir çektim. Aynı köşenin içine batıp sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle buraya da minik bir köşe için yuva yapmış oldum. Şimdi artık burada 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Tığın başını doluyorum. Hemen bakın şurada sık iğnem var. O sık iğnenin tam tepesine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 3 zincirim var. 1 2 3 zincir çektim. Ve burada 6 tane trabzanım var. 1 2 3. 3'ün tam böyle ara boşluğuna batırıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 3 zincir. 1 2 3. Tığın başını doladım. Hemen buradaki sık iğne tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 5 zincir. 1 2 3 4 5. Köşeye battım. 3 zincir. Tekrar köşenin içine battım sık iğne. Ve yine şu bölümü de göstermek istiyorum. Tekrar 5 zincir. 1 2 3 4 5. Tığın başını doladım. Bakın hemen şuradaki sık iğne bölümüne batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir. 1 2 3. 3'ün tam ara boşluğuna, 3. trabzanın ara boşluğuna battım. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 zincir. Tığın başını doluyorum ve hemen bakın önündeki sık iğneye battım. İkili trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 ve köşeye batıyorum.
Ve bu şekilde devam ediyorum. Şöyle de göstermek istiyorum arkadaşlar. Sizinkiler de bu şekilde ise tamamdır. Ben sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın tam bu bölümdeyim. İlk başlangıç yerim burası. Burada yine 3 zincirim var. 1, 2, 3. Bunu hemen ilk çektiğim 9 zincirin 1, 2, 3.'süne şöyle kaydırmayla sabitliyorum. Şu şekilde. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Son sıradayım. 5 zincirlik bölümdeyim. 5 zincirin boşluğuna 5 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın şuraya 3 zincirlik minik bir yuva yapmıştık. Hemen o yuvanın içine 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. Burada 3 zincir de çekebiliriz. Tamamen size kalmış. Tekrar aynı yuvanın içine batıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Tekrar 5 zincirlik bölüme geldim. Tığın başını doladım. 5 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada gördüğünüz şu ikili trabzan tepesine bir tane ikili trabzan. 3 zincirlik bölüme geldim. Bu 3 zincirlik bölümün içine 3 tane ikili trabzan. 1, 2 ve 3. Burada bir sık iğnem var. Hemen sık iğne tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Tığın başını doladım. 3 zincirlik bölüme geldim. Yine 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Bakın burada ikili trabzanımın tepesine bir tane yapıyorum. 5 zincirlik bölüme geldim. 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 ve 5. Tığın başını doladım. Köşedeki yuvanın içine 2 tane ikili trabzan. 2 zincir çekiyorum. 3 de çekebilirsiniz. Tekrar aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan. Ve bakın 5 zincirlik bölüme geldim. Yine 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 5. İkili trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan. 3 zincirlik bölüme 3 tane ikili trabzan. 2 3. Buradaki sık iğne tepesine tekrar bir tane. 3 zincirlik bölüme 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. İkili trabzan tepesine bir tane ve 5 zincirlik bölüme geliyorum. 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 ve 5. Ve yine köşemi yapmaya devam ediyorum. Şöyle de bir göstermek istiyorum. Bakın. Şu şekilde sıra sonuna kadar devam edip dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bakın şöyle tam şu trabzanın zincirin tepesine değil de onun yanındakine batıyorum. Düzgün bir geçiş olması için bu şekilde sabitliyorum. Şimdi burada
Normalde sık iğne yok arkadaşlar bu modelde. Bu şekilde yapıyoruz ve birleştirmeye başlıyoruz. Ama ben şöyle düzgün görünsün istediğim için şöyle bir sıra sık iğne yaptım. Gördüğünüz gibi daha böyle derli toplu, daha güzel oldu. Hemen şöyle göstermek istiyorum sık iğneyi. Bir zincir çekiyorum. Eğer ipi kesmek istemezseniz bu şekilde devam edebilirsiniz. Tek tek batarak sık iğneyi yapabilirsiniz. Ama ben şöyle şurada biteceği için, orada kötü bir görüntü olmaması için şöyle bir zincir çekip ipimi keseceğim. Şöyle diğerinde de göstermek istiyorum. Oradaki görüntüyü ben sevmedim açıkçası. Hemen diğer renktekini göstermek istiyorum. Bakın şurada şöyle bir iz bıraktı. O yüzden çok hoşlanmadım. Biliyorsunuz benim yaptıklarım mükemmel olmak zorunda. O yüzden ipimi kestim. Bir düğüm attım. Hemen köşeden başlıyorum. Şöyle köşenin içine birinci sık iğnemi yaptım. Arkadan ipimi de saklıyorum. İkinci sık iğnemi yaptım. Daha sonra bakın arkada ipimi gizleyerek tek tek batarak sık iğne yapıyorum. Şöyle diğer köşeye gelene kadar şöyle tek tek tüm trabzan tepelerine batarak sık iğnemi yapıyorum. Diğer köşeye gelene kadar devam edelim. Evet. Bakın köşeye geldim. Köşenin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Tekrar aynı köşenin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Şuradaki en baştaki trabzanın tepesi bazen araya kaçıyor. Oraya dikkat edelim. Sonra birleştirmede sorun yaşayabiliriz. Eksik olur çünkü. Evet, bu şekilde tüm çevresini sık iğne ile çerçeveleyip hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son olarak köşeye 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 zincirimi çektim ve ilk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şöyle modeli göstermek istiyorum. Şöyle elimizle biraz açıp düzeltelim. Hatta üzerine biraz buhar tutarsak, şöyle üzerine buharı tutalım. Elimizle düzeltelim. Şu şekilde de çekmeyi unutmayın. İnanılmaz muhtazam bir şekilde kalacaktır. Zaten gördüğünüz gibi ütüsüz de çok hoş görünüyor. Şöyle iyice ipimi de saklıyorum. Bakın en son sırada sık iğne yapacaksanız tabii ki bu şekilde benim gibi yaparsanız, bakın şu bölümde iz kalıyordu. Şu bölümde iz kalmıyor. Hemen ipimi şu şekilde saklamak istiyorum. Ve diğerlerini de şöyle getirmek istiyorum. Şunların renklerine, şunların güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. Önceden dediğim gibi daha önceden 3 renk olarak çalışmıştık ama bu model gerçekten tek renk olarak muhteşem görünüyor. Eminim baharda bununla çok güzel yelekler yapabiliriz, şallar yapabiliriz, kırlentler yapabiliriz. Şu anda hem örüp hem de düşünüyorum acaba neler yapabiliriz diye. Birçok şey yapabiliriz arkadaşlar. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Hemen şöyle aklıma gelmişken birleştirmeyi de sürekli soruyorsunuz biliyorum her motifte, ama benim birleştirme videom var arkadaşlar. Trabzanla biten, sık iğne ile biten motiflerde kullanabileceğiniz bir videom var. Her motif videosunun altına o videonun linkini hemen koyuyorum ki siz oradan bakıp birleştirmeyi yapabilirsiniz diye. Şöyle yan yana getirip hemen istediğiniz gibi kaydırmalı birleştirme videomu izleyip birleştirmenizi yapabilirsiniz. Ya da dikerek birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Birleştirme konusu tamamen size ait. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.